Hepinize yeni bir Sailor Peace videosundan selamlar arkadaşlar. Bugün sizlerle Great Mage nasıl alınır ve neler yapmalıyız bunun hakkında bilgiler vereceğim. Ve bu gördüğünüz relikler hakkında birkaç bir şey anlatacağım arkadaşlar. Bunlar nasıl alınır ve bunları sırasıyla nasıl toplamalıyız diye. O yüzden fazla uzatmadan videoya geçelim arkadaşlar. Eğer Egg-Seeker diye bir title istiyorsanız buradaki tavşandan gelip görevi alıp yapmanız lazım. Ben zaten yapmıştım, hatta bunun hakkında shorts çekmiştim ama bunun rare egg'leri var. Onun hakkında shorts çekmedim. Onlar da zaten herhangi bir boss kestiğiniz zaman bir bildirim düşüyor ekranınıza ve hani şey diyor, rare egg'ler düştü diye bir bildirim düşüyor. O görevi yapıp bütün egg'leri topladığınız zaman size Egg-Seeker title'ını veriyor. Yani o görevin tek amacı bu. O görevin tek amacı bu arkadaşlar, bunu bilin. Şimdi gelelim Great Mage nasıl alınıyor. Şimdi bizden bir tane Ancient Mage title istiyor. 500 tane Easter Egg, 18 tane Spell Echo, 10 tane Ancient Fragment, 5 tane Magic Essence, bir tane de Mana Zone. Şaka. Mana Core istiyor arkadaşlar. Şimdi biz bu itemları nasıl alıyoruz? Bizim buradaki ablamızı çağırmak için, abla elinde hiçbir şey tutmuyorsun bu arada. Ben çaldım çünkü kusura bakma. Şimdi bunu çağırmak için elimizde bir tane Easter Key olması lazım. Bu Easter Key'leri de buradaki bunny'leri tokatlayarak alıyorsunuz. Böyle bunny'leri tokatlıyorsunuz. Bu arada ben bu silahın hiç skill'lerine bakmadım, bilmiyorum. Birlikte bakacağız o yüzden. Bunları böyle öldüre Easter Key alıyorsunuz ve benim size önerim, yani bunları nasıl daha kolay düşüreceksiniz diye bir önerim. Luck'ınızı olabildiğince yükseltin ama bir diğer yandan da bakın, klanım Eminence. Eminim şu anda herkeste Eminence klanı vardır, yoksa da çıkarmaya çalışın. Burada %25 şansla artı bir drop veriyor. Bu ne demek? Yani Easter Key düştüğü zaman artı bir tane fazladan düşecek %25 şansla. Buradan bir artı bir kazandık. Bir de ek olarak bakın, şöyle bir spec pasifim var benim. %29.6 şansla artı bir drop veriyor. Daha demin kaçtı? %25'ti. Bunu %30 dersek eğer %55 şansla ben bir tane drop kazanacağım. Ki zaten yanında şansla birlikte geliyor bu. Yani ben her öldürdüğümde %50 şansla artı bir Easter Key kazanıyorum. Ki zaten bende de artı 2 drop var. Yani geldiği zaman şansa bağlı olarak artı 3 tane Easter Key kazanıyorum. Böylelikle çok kolay şekilde Easter Key'leri kazanabilirsiniz. Tabi bu sadece Easter Key'de geçerli değil. Diğer bütün itemlarda geçerli. Hani bunu şöyle bir kenara koyalım. Bütün itemlarda geçerli bu. Şimdi abi işte ben bütün gece kastım, 2 gece kastım, 3 gece AFK kastım, işte benim Easter Egg'lerim var, Easter Key'lerim var. Bunları nasıl kolayca bitirebilirim? Elimden nasıl kolayca çıkarabilirim? Şimdi bakın, böyle bir şey var. Yumurtalarınızı İsterseniz buraya harcayabilirsiniz. Ama benim önerim, eğer elinizde yeterli yumurta varsa zaten bunlar çok kolay fulleniyor. Artı bir ek şansa ve Easter Boss Luck'a. Yani bu Easter Boss Luck ne demek? Buradaki itemların yüzdeliklerini etkiliyor. Yani yüzdeliklerini arttırıyor. Bu o işe yarıyor. Bu da zaten adından da anlaşılacağı üzere bir tane şans, yani bir tane yumurta şansı düşürmesini arttırıyor. %37.5'la. Toplam %37.5'la ben fulllemişim. Bu da yanlış hatırlamıyorsam boss'a verdiğiniz hasar. Yani bu o kadar gerek yok. Bunu fulllemenize gerek yok. Zaten her türlü tek atacaksınız. Ama eğer elinizde fazla varsa fullleyin. Benim tercihim bunu fulllememeniz. Benim tercihim alttaki 2 tanesini fulllemeniz. Şimdi gelelim bu boss'u nasıl farmlayacağız? Hem bunlarla hem de boss'u nasıl keseceğiz? Eğer elinizde Gılgamış varsa, bakın Gılgamış'ı aldım. Çok basit bir yer. Hemen şuradaki küçük O'ya geçtim. B tuşuna otomatiğe aldım. Bakın. Hem boss'a vuruyorum hem de buradaki NPC'lere vuruyorum. Ama eğer, bir daha eğer diyorum, sizde Gılgamış yok da Ice Queen varsa şuraya geliyorsunuz, tam şuraya, buranın ortasına, V tuşuna otomatiğe bırakıyorsunuz. Böyle yaparsanız eğer hem boss'u hem de buradaki NPC'lere rahatlıkla vurabiliyorsunuz. Zaten bu spam skill olduğu için bakın, bunlar doğmadan bir daha attım. Gördünüz mü? Hem boss'u hem bunu öldürüyorum. Veya elinizde bunların hiçbirisi de yoksa deprem meyvesini alın, şuraya geçin ve deprem deprem meyvesiyle C tuşuna basın. Ama ben deprem büyüsünü, ya tamam ben buna büyü diyeceğim yeter. Ben bunun deprem büyüsünü önermiyorum çünkü deprem büyüsü çok zor farmlıyor. Yani bu büyücüye vurmuyor. %20 falan vuruyor. Yeteri kadar kestikten sonra zaten buradaki NPC'ye gelip burada Great Mage'i alabilirsiniz. Bu adadaki işimiz bu kadardı. Şimdi geçelim reliklerin ne olduğunu anlatmaya. Bakın şimdi beni iyi dinleyin. Yani bu anlatacaklarımı iyi dinleyin. Bu relikler 2. dünyanın Dio adasında. Hemen şurada duruyor NPC'miz. Bakın, Luck relik var, Damage relik var, Crit şans relik var ve Crit Damage relik var. Bunlar kullanıldığı yere göre değişiyor. Şimdi size şöyle açıklayacağım. Eğer siz farm atıyorsanız Luck reliği takın. Ama eğer
Eğer siz hasar denemek istiyorsanız veya zaten benim bütün eşyalarım var, ben hasar vurmak istiyorum diyorsanız damage relic takın. Ama sizde crit şansınız eksikse crit şansı takın. Crit damage'iniz eksikse crit damage takın. Ama ben burada sanırım sürekli luck relic takacağım. Çünkü bu oyunda şans demek daha ender item demektir. Gel gelelim bunları nasıl düşüreceğimize. Bakın eğer dikkat ederseniz burada relic part 1-2 diyor. Relic part 3-4, relic part 5-6 ve damage relic'te de hepsi birlikte. Şimdi bunları nereden düşüreceğimizi ve nasıl düşüreceğimizi göstereceğim sizlere. Relic part 1-2 buradan düşüyor. 3-4 de buradan düşüyor. Şimdi bunları topluca şöyle farmlıyorsunuz. Buraya geldiğiniz zaman bak gene söylüyorum. Deprem büyünüz varsa şu an bende yok gösteremiyorum kusura bakmayın. Deprem büyünüz varsa C skin'le bastığınız zaman aynı Shinjuku adasındaki gibi düşünün. Bastığınız zaman her iki tane de slottaki moblar ölüyor. Bunları öldürmenin en iyi ve en garanti yolu deprem büyüsüyle. Ki deprem büyüsüyle keserseniz 10 tane slot kestiğiniz için bu da zaten son arenalarda olan moblar olduğu için çok güzel slotlar. Çok güzel itemlar atacaktır. Bunu garanti edebilirim size. Zaten şu anda oyunun en iyi farm spotu da orası. Relic Part 1-2 ve 3-4'ü nereden çıkaracağınızı öğrendiğinize göre zaten az buçuk anlamışsınızdır. 5-6'yı nereden çıkaracağınızı ve 7-8'i nereden çıkaracağınızı. Evet 5-6 da buradan çıkıyor. Bunların düşme oranı gerçekten çok düşük bu arada. Abi bana düşmüyor diye gelmeyin çünkü ben de zar zor düşürüyorum. Yani burada lakım 790 olmasına rağmen gerçekten zor düşüyor ki bazı arkadaşların lakı benimkinden daha yüksek. 5-6 buradan düşüyor dedik. Zaten anlamışsınızdır. 7-8 de son adadaki slotlardan düşüyor. NPC'lerden düşüyor. 7-8 de buradan düşüyor. Zaten bir önceki videomda hem bunları hem de Gara'yı nasıl keseceğinizi göstermiştim ben sizlere. Eğer bilmiyorsanız alt başlıklarda yazıyor. Bir önceki videoya gidip alt başlıkları kontrol ederseniz ikisini birlikte nasıl kolayca farmlayacağınızı gösterdim. Şimdi bütün relikleri nasıl farmlayacağımızı öğrendiğimize göre bunları sırasıyla farmlarsınız diye düşünüyorum. Burada en can sıkıcı şey damage relik. Çünkü bizden hem part 1 hem part 3 hem part 7 hem de part 8 istiyor. Bullshit yani gerçekten saçmalığın daniskası. Pardon yanlışlıkla ulti attım. Evet. Erken showcase yapıyoruz arkadaşlar. Great Mage'in ultisi bu. Hasar damage de yaparız. Relikler hakkında aklınızda takılan başka bir soru var mı bilmiyorum. Varsa da yorumlarda belirtirsiniz. Videoyu bitirmeden önce bahsetmek istediğim bir şey var. Guild'imizi açtık arkadaşlar. Dün açmamıza rağmen toplam 3.7 milyon NPC falan kestik. İnanılmaz bir oran bu. Eğer Guild'e nasıl geleceğinizi merak ediyorsanız Discord kanalımızda burada Guild başvuru yeri var. Burada Guild başvuru yerinde günlük ne kadar aktifseniz onu yazıyorsunuz. Yani aktif ve AFK ile birlikte yazıyorsunuz ve damage ile luck build'lerinizi atıyorsunuz. Bunları da attıktan sonra biz zaten sizleri seçiyoruz. Seçip size DM'den mesaj atıyoruz. Eğer guild başvurusu yapmadıysanız guild başvurusunu yapmanızı öneriyorum. Guild'e geldikten sonra yani yapacaklarınız zaten burada belli. NPC kesiyorsunuz, boss kesiyorsunuz, guild'de duruyorsunuz. Normal guild'de duruyorsunuz derken oyunda duruyorsunuz. Dungeon kesiyorsunuz, boss rush giriyorsunuz, world boss kesiyorsunuz, deniz yaratıklarını kesiyorsunuz ve ender eşyalar düşürüyorsunuz. Zaten oyunda yaptığınız her şey guild puanını etkiliyor. Yeni gelecek güncellemede de guild sıralamasında olan bütün üyelere yani mesela biz eğer guild sıralamasına girdiysek top 100'e girdiysek bütün üyelere ödül veriyor. Zaten bizim amacımız da top 100'e girmek. Çok az kaldı top 100'e girmemize. Bunları da zaten sizlerin sayesinde yapacağız. Videoyu burada sonlandırıyorum. İzlediğiniz için teşekkürler arkadaşlar. Seviliyorsunuz, cansınız.